Bali Adası'ndan hepinize selamlar. Haritayı şu anda açtım ve size harita üzerinden Bali hakkında çok önemli bilgiler vereceğim. Özellikle şu anda güvenlik sorunu olan yer neresi, nerelere dikkat etmeniz gerekiyor, gerek tatil gerek yatırım olarak sizlere çok önemli bilgiler vereceğim. Aynı zamanda burada benim kaydettiğim yerleri de sizlere göstereceğim. İlginizi çeken yerler varsa siz de kaydedersiniz ve aynı yeri Google Map'ten siz de bulabilirsiniz. Rehber niteliğinde olacak çok güzel bir video olacağını düşünüyorum. Çok önemli bilgiler sizlere aktaracağım. Maalesef şu anda Bali'de ciddi anlamda sıkıntılar var. Bunları da sizlere aktarmak benim borcum. Her zaman Bali hakkında güzel videolar çekip sizlere aktarıyoruz. Evet, Bali çok güzel, çok güvenilir ama sıkıntılı olan bölgelerde yavaş yavaş türemeye başladı. Bu eskiden böyle değildi. Neden böyle, neler oluyor? Bunlar hakkında sizlere bilgi vermek zorunda gibi hissediyorum. Çünkü bizim videolarımızdan bir sürü insan buraya yatırım yapmaya veya tatile gelmek istiyor ve geliyor. Evet, ilk olarak maalesef Kuta bölgesini size detaylı bir şekilde anlatmam gerekiyor. Bakın buraya Kuta yazdım. Kuta, gördüğünüz üzere bakın haritanın bu havalimanına çok yakın bir bölgede. Burası Kuta oluyor. Şu gördüğünüz yer. Şimdi buradaki sorun şu. Çok ciddi anlamda burada kapkaç olayları oluyor. Bakın sizi tekrar buradan uyarıyorum. Lütfen bu dediklerimizi dikkate alın. Benim burada 5. yılım olacak. Bali'de yaşıyorum. Burada aktif bir şekilde tur ve danışmanlık şirketim var. Artı burada emlak şirketim var. Ve insanlara burada içerik üretip sizlere bilgiler veriyoruz. Şimdi burada Kuta'daki problem bu çevre adalardan, şuralardan, bakın burası Java adası oluyor. Hemen Bali'nin sol tarafında. Burası Java adası. Şimdi ciddi anlamda fakirlik ve yoksulluk daha çok bu bölgede var. Bali'de değil. Bali'de gördüğünüz insanlar belki evet giyimleri, kuşamları çok iyi olmayabilir veya öyle zengin görülmeyebilir ama hepsinin, birçoğunun arsaları, yerleri, evleri var. Yani burası fakir bir ada değil. Onu size söyleyeyim. Genel olarak Endonezya genelinde de Bali zengin bir yer olarak gözüküyor. Şimdi buradan, çevre adalardan ve buralardan Bali'ye gelip Kuta bölgesinde, barların olduğu bölgede kapkaç olayı yapıp hemen bu adalara kaçıyorlar. Şu anda Bali adasında ciddi anlamda polisin operasyonları var. Çok kişi yakalanıyor ama daha henüz temizlenmedi. Ben yaklaşık 4-5 gün önce Kuta'daydım. Saat akşam 9.30'da oralar o kadar dolu olurdu ki zor yürüdünüz. Bütün barlar, diskolar, yani en kötü ihtimal yarısı dolu olurdu. Şu anda gittiğimde 9.30 saat akşam 10'da tamamen mekanlar boş ve herkes sinek avlıyordu diyebilirim. Eğer yatırım yapmayı düşünüyorsanız kesinlikle Kuta'dan uzak durun. Tatil içinde gelecekseniz Kuta'dan uzak durmanızı tavsiye ediyorum. Bakın burada şimdi birazdan her yeri göstereceğim size, Sanur'u göstereceğim. Yani Bali, sadece bu problem hakkında konuşmayacağız bu videoda. Size genel bilgiler de vereceğim. Benim burada işaret bıraktığım yerleri siz de işaretleyebilirsiniz. İşinizi çok ama çok kolaylaştıracak. Bu benim 4 yıllık birikimim. Yani o kadar çok önemli yerler var ki bilmeyeceğiniz, hayatta ilk defa göreceğiniz yerler. Şimdi burası Kuta bölgesi dedik. Sanur, bakın bu bölge Sanur oluyor. Birazdan göstereceğim sizlere. Sanur'da kalmanız, Canggu tarafında kalmanız veya Uluwatu tarafında kalıp buralara gelip eğlenip tekrar akşam otelinize dönmenizi tavsiye ederim. Dediğim üzere Kuta'nın kendisi içerisinde ciddi anlamda sıkıntılar var. Buradan uzak durmanızı tavsiye ediyorum. Zaten yatırım açısından Kuta'ya bir şey yaparsanız yani dediğim üzere imajını kaybediyor ve çok zor durumda kalabilirsiniz. Peki şimdi Sanur yazacağız buraya. Size Sanur'u göstermek istiyorum. Bakın burası Sanur. Şimdi Sanur inanılmaz kaliteli. Kesinlikle ve şunu da eklemek istiyorum hemen. Bu kapkaç olayları, bu problemler sadece ve sadece Kuta bölgesinde oluyor. Bakın ben Sanur'da böyle bir sıkıntı olduğunu hiç duymadım. Ubud'da bu böyle sıkıntılar olduğunu kesinlikle duymadım. Diğer Canggu'da duymadım. Genel olarak Canggu'dan eğer disco barın önünde olabiliyor veya Kuta, Seminyak disco barların önünde veya Kuta genelinde maalesef böyle durumlar olabiliyor.
Daha önceki videolarımda göstermiştim. Sanur çok kaliteli. Burası kesinlikle aile için çok ama çok müsait, kaliteli, güzel bir bölge. Ve burası daha sonradan geliştiği için yollar çok düzenli, plan var, proje var. Ve hatta burada çalışanlar bir eğitimden geçtiğini hissedebiliyorsunuz. Kalite yönünden inanılmaz güzel. Peki burada kaldığınız zaman sizin Kutay'a gitmeniz yaklaşık 30 dakika olsun. Yani çok uzak değil. Bu sebepten dolayı da oradan buraya gelip akşam belki eğlenip veya bir diskoya gidip diskodan çıktığınızda veya bardan çıktığınızda hemen taksiye atlayıp geri otelinize gitmeniz gerekiyor. Tabi burada da alkol kullanımı olduğu için siz de eğer kullanırsanız akşam burada gezdiğiniz zaman başınıza maalesef kapkaç olayı gelebilir. Şu anda burada resmi makamlardan aldığımız açıklamalara göre kesinlikle yaralama veya ne bileyim hani sizin sağlığınıza zarar verecek herhangi bir durum vaka yok. Ama kapkaç olayları var. Şimdi burayı anlattık size. Sanur'u gösterdim. Bakın burası Sanur bölgesi. Uluwatu bölgesi de şurası oluyor. Bakın Uluwatu'da şöyle bir şey var. Burada kesinlikle yani böyle 5 gün 6 gün falan kalınmaz. Burada günübirlik bence gayet yeterli oluyor. Uluwatu şöyle bir durum var. Uluwatu'da en dalgalı deniz buralardır. Burada en çok sörfçülerin gittiği ve burada sörf amaçlı takıldıkları bir bölge. Sanur'da eğer kalacaksanız 1-2 gün gayet yeterli veya günübirlik buralardan gelmek çok basit. Şimdi siz Sanur'da kalırsanız buradan Uluwatu'ya günübirlik gidersiniz. Buraları gezmiş olursunuz. Ama burada fazla bir aktivite, yeşillik hiçbir şey yok. Bakın zaten haritayı şöyle yaklaştırdığım zaman bakın. Buralarda o uçurumun olduğu bölgeler var. Bak şöyle göstereyim sizlere. Siz de buradan not alabilirsiniz. Bakın burada isimler yazıyor. Burada Padang Padang Beach var. Burası yüzülecek güzel bir alan, güzel bir sahil ama onun dışında her taraf burada daha çok sörfçülere hitap eden yerler. Bakın burası Uluwatu. Burada tapınaklar var. Buraları ziyaret edebiliyorsunuz. İşte danslar yapılıyor. Onları izleyebiliyorsunuz. Güzel bir bölge. Ama kalmak yani ben şöyle söyleyeyim. Ben gelsem Bali'de burada kalmam. Yani açık söyleyeyim. Ben Uluwatu'da kalmam. Çok açık ve net. Ama günübirlik evet gelinir, gezilir kesinlikle ama kalmak için bence hiç ama hiç gerek yok. Şimdi diğer bölgelere bakacağız. Canggu yazalım. Size Canggu'yu da göstereyim. Çok meşhur Canggu. Evet. Canggu bölgesi burası. Şöyle biraz daha büyütelim. Bakın işaretli zaten. Şimdi bu tarafta Canggu bölgesinde fiyatlar diğer bölgelere göre çok daha pahalı. Onu söyleyebilirim. Burası çünkü artık bir isim yapmış ama burası da şu anda inanılmaz ev satışları başladı. Bakın burası çok rağbet görüyordu ama oradan artık kaçmaya başladılar. Neden? Çünkü inanılmaz trafik oldu ve çok yoğunluk oldu ve bundan dolayı da biraz imajını kaybetmeye başlıyor. Ama tabii yine hareketli bir bölge, güzel bir bölge, kaliteli bir bölge kesinlikle Canggu hakkında yani bu. Ama sıkıntı trafik aşırı olması, çok iç içe geçmesi ve kalabalık olması insanları sıkıyor. Ve gördüğünüz üzere yeşillik alanında hiçbir şey doğru düzgün yok. Bak. Yani buralar Bali değil. Bakın beton hep. Bak buralar hep beton. Görüyor musunuz? Hep beton. O inanılmaz böyle trafik, o bir şey buralar. Sıkıntılı bölgeler buralar. Sizin resimlerde gördüğünüz Bali şurası oluyor. Bak her taraf yemyeşil bakın. Ne diyorum her zaman? Ubud ve sonrası. Bakın her taraf yemyeşil. Buralara bakın. Görüyor musunuz? Buralara bakın. Beton. Bak. Yani şimdi insanlar geliyor buraya bunun için gelmiyor. Yani şu beton yığınını görmek için Bali'ye gelinmez. Peki şu Denpasar'a da basalım. Bakın Denpasar dediğimiz bölge burayı kapsıyor. Burası Denpasar. Havalimanı da burası. Zaten bir tane havalimanı var. Bilginiz olsun. Bakın burada. Havalimanı bu. Başka bir havalimanı yok. Bu da çok soruluyor. Burada da ismi her şeyi yazıyor. Siz de notlarınızı alırsınız. Evet şimdi Teganan bölgesini göstereceğim sizlere. Bakın Bali'de bu bölge. Daha önce ben bu bölgeye fazla gitmemiştim ama geçenlerde bir düğün vardı. Videoda paylaştım.
Bu bölgeye gittiğimizde ben burada fazla bir şey olmadığını düşünüyordum ama yanılmışım, hiç öyle değil. Burada çok lüks oteller var, güzel oteller var. Oteller pahalı. 80 dolar, 100 dolar, 150 dolar böyle pahalı oteller var. Buraya gelen misafirler yaşlı ve Bali'yi böyle gezmek isteyen değil de daha çok otelde vakit geçiren tatilciler buraya geliyor. Avrupalılar genelde. Bakın buraya geliyorlar. Mesela bir hafta veya 10 gün adam yoğun çalışıyor işte veya yaş ortalaması yüksek, gelip burada takılıyorlar. Ama bu kişiler buraları gezmiyor. Yani bu fazla gezmek için bir iyi nokta değil burası. Burada genelde kafa dinleme yeri olarak söyleyebilirim. Benim de çok sevdiğim bir bölgeyi göstereceğim şimdi sizlere. Bunları not alın. Kintamani. Burası gerçekten Bali'nin en güzel yerlerinden bir tanesi. Burada 40-45 derece termal havuzlar var. Ve bakar mısınız şu manzaraya? Yani çok güzel bir yer. Bu aktif bir yanardağ ve şurada bakın, burayı görüyor musunuz? Bak şu anda bak. Burası Otrunyan köyü. Daha hala dış dünyaya kapalı, burada köyler var. Sadece teknelerle karşıya geçiliyor. Yani kabile hayatı değil de ama ona benzer burada henüz hayatlar devam ediyor. Bakın şuralarda. Ve Trunyan köyü dediğimiz, yani orada vefat eden bazı kişileri kutsal bir ağacın etrafına bırakıyorlar. Belki daha önce görmüşsünüzdür. O burası. Burası da aktif bir yanardağ. 1700 metre galiba. Ve bu eteklerinde burada oteller var. Ve bu otellerin oralarda da çok güzel havuzlar var. 40-45 derece inanılmaz faydalı, kükürtlü, yanardağdan kaynaklanan sudan doldurulmuş havuzlara girebilirsiniz. Aynı zamanda burada çok güzel manzaralı kafeler, restoranlar bulunuyor. Eğer Denpazar'dan gelirseniz yaklaşık 2,5-3 saat buradan yukarıya doğru gidiyorsunuz. Aslında çok uzak olduğundan değil ama trafik çok fazla akmadığı için, yavaş ilerlediği için bu şekilde uzun sürüyor. Benim yaşadığım bölge neresi? Göstereyim size. Singaraja burası. Benim de yaşadığım bölge burası. Bali'de 2. havalimanı projesi var. Bu proje yukarıya bir yere yapılacak. Yani bu bölgelere bir yere bu havalimanı, 2. havalimanı projesi düşünülüyor. Tam olarak neresi? Tabii bunu bilemeyiz ama bu bölgeden. Çünkü sebebi de şu. Zaten diğer havalimanı burada. Diğeri de buraya bir yere yapıldığı zaman hem buradan turistler dağılabilir ve buradan da turistler dağılabilir. Burası Bali'ye çok yakın. Yakında biz de buraya turlar başlatacağız. Size şurayı da göstermek istiyorum. Çok güzel bir yer. Belki daha önce görmüşsünüzdür. Bu kükürt madeni çıkarıyorlar ya, bak burası. Burası Java Adası. Bali'den oraya yaklaşık 2,5 saate gidiyorsunuz. Daha sonra da buraya turlar düzenleyeceğiz. Yakında bunu açıklayacağım. Takip edebilirsiniz Instagram'dan. Sayfayı da bırakacağım buraya. Burası Lombok Adası ve Gili Adası'nı göstereceğim. Eğer deniz için geliyorsanız, biz denize girmeyi seviyoruz, biz deniz için geliyoruz diyorsanız, o zaman sizin Bali'de bir işiniz yok. Buraya gideceksiniz. Burası Gili Adası. Gili Adası gerçekten buranın, bence Endonezya'nın küçük Maldivleri diyorum ben buraya. Çok güzel bir ada. Ve 3 tane adacık yan yana, bak orada göstereyim sizlere. Burada 3 tane böyle adacıklar var. Ve hepsi birbirinden güzel. Burada şnorkel olsun, dalış olsun, çok güzel aktiviteler var. Aynı zamanda da eğer sakin deniz istiyorsanız, yüzmek için düşünüyorsanız sizin geleceğiniz yer burası. Şimdi de Bali'ye gelen herkesin uğradığı Handara kapısını yazalım. Bakalım o neresi? Handara Gate olarak geçiyor. Şimdi görünce burayı kesin gördün diye söylersiniz zaten. Handara Gate kapısı burası. En meşhur yerlerden bir tanesi. Turistler genelde sabahtan akşama kadar akın akın gelip burada fotoğraf çekiliyorlar. Burası da çok güzel. Kesinlikle tavsiye ederim. Sadece Handara Gate değil. Bakın bunun yanında da diğer tapınakları da ziyaret edebiliyorsunuz. Yaklaşık 3 tane tapınak var. Ama çevresi de çok güzel ve şelaleler var.
Yani buraya günübirlik gezmenizi kesinlikle tavsiye ederim. Çok güzel bir yer. Hazır bu harita böyle karşımızdayken size şöyle bilgi vereyim. Ev almak isteyenler, arsa almak isteyenler genelde bunu soruyor. Şimdi freehold dediğimiz süresi sizin oluyor ve bunu miras bırakabiliyorsunuz. Bir de leasehold var ve leasehold dediğimizde 20 yıl veya 30 yıl kiralıyorlar. Şimdi bu green zone dediğimiz olaylar işte bazı yerlerde satış yapmıyorlar. Sadece kiralıyorlar. Bu çok küçük bir bölge. Bakın bu Canggu tarafı buralar. Şuralarda çok küçük bölgeler. Şurada çok küçük bölgeler. Ama böyle bak kocaman bu adanın içinde birçok yerde bu yok. Freehold. Sadece böyle bazı küçük bölgelerde leasehold var. Bu da satıcının kendisine bağlı. Yani siz burada her yer leasehold'dur. Burada birisi freehold satabilir. Yani öyle bir kural kanun yok. Onu size söyleyeyim. Tabi devlet tarafından bazı yerlere devlet almış. Oralarda zaten belli. Siz almadan bunu zaten sorduğunuzda size net bir şekilde orada bilgiler verebilirler. Eğer Java adasına geçecekseniz, bu tarafa geçecekseniz gemiler buradan kalkıyor. Şu bölgeden gidebiliyorsunuz. Burada da çok büyük yatırımlar var. İnanılmaz güzel oteller var. Ama turist yok. Peki buraya niye böyle yatırımlar yapıyorlar? Bence buraya havalimanı geleceğini biliyorlar. Nusa Penida'yı göstereyim sizlere. O da çok merak ediliyor. Günübirlik gidebileceğiniz. Bu Bali adasında değil. Bazen yanlış biliyorlar. Nusa Penida yazalım. Evet, Nusa Penida adası da burası. Hemen bakın Bali. Bakın Bali adası, burası Bali. Buradan botlarla buraya geliyorsunuz. Günübirlik turunuzu yapıyorsunuz ve daha sonra Bali'ye tekrar otelinize bırakıyorlar. Bu turları yerliler yapıyor. Bakın. Buralar. Bu turları yerliler yapıyor. Yaklaşık 60 dolarla 80 dolar arası kişi başı değişiyor fiyatlar. O da turun içeriğine bağlı. Bazılarında şnorkel var, bazılarında yok. Çok farklı turlar var. Onu kendiniz bakıp pazarlığınızı yapar, gidersiniz. Burası Lombok Adası. Benim yakında motorla Endonezya turumu gerçekleştireceğim yer burası. Buradan Lombok Adası'na geçmek istiyorum. Bak Lombok'tan da buraya geçmek istiyorum. Burası Batı Nusa Tenggara olarak geçiyor ve buradan da ta Komodor adalarına kadar gidip yani buraya kadar gidip motorla burayı gördükten sonra şuraya bakar mısınız ya? Nasıl ama? Ve burada komodorlar yaşıyor çok büyük. Buraları gördükten sonra şu adaya geçip daha sonra Bali'ye geri gelmek istiyorum. Yapacağım tur da böyle olacak. Bali'de en az gelişmiş yeri de göstereyim sizlere ve turizmin daha yani 5-10 yıl sonrası olan yer. O da bu bölgeler. Yani fazla bir şey yok buralarda. Ama Canggu tarafından bu bölgelere doğru yavaş yavaş yayılmaya başladı. Dediğimiz üzere buralar tıka basa dolu artık yani. Bunların imkanı yok. Burada fiyatlar, ev fiyatları, arsa fiyatları çok yüksek. Yani Amerika, Avrupa ile aynı. Havada uçuşuyor. 300 bin dolarlar, 500 bin dolarlar, 1 milyonlar uçuşuyor. Bence bu kadar büyük yatırımlar buraya ben yapmam. Çok uyguna 15 bin dolara evler var efendim. Ne gerek var? Bakın burayı da not alın. Burası da çok güzel, meşhur bir yer. Kesinlikle burayı da görün. İnanılmaz güzel bir tapınak. Su tapınağı olarak geçiyor. Ve Bali'de son dönemde ses getiren bir bölgeyi size göstermek istiyorum. Amed bölgesi. Evet, Amed bölgesi yavaş yavaş acayip popüler olmaya başladı. Ve bu bölgede bakın Amed neredeymiş? Burada. Şimdi burada yapacağınız yatırımlar yani çok uyguna otel kiralayabilirsiniz, satın alabilirsiniz, ev, arsa ama buranın 3-5 yılı var turizmin. Bura. Ama böyle bir gücünüz varsa işte fırsat yerlerden bir tanesi burası. Bir diğer yer neresi? O da benim yaşadığım Singaraja bölgesi. Burada 15 bin dolara, 13 bin dolara, 20 bin dolara
evler alabiliyorsunuz, arsa alabiliyorsunuz. Bu bölgeler ileride çok değerlenecek. Buralar kesinlikle ama kesinlikle köy değil. Bakın Singaraca dediğimiz yer eskiden merkez buraymış. Yani şu anda Denpasar merkez ya, başkent olarak geçiyor Bali'nin. Eskiden Singaraca'ymış. Bu arada Singa aslan, Raja da kral, yani aslan kral. Çünkü kral burada yaşıyormuş. Ve burada yollar olsun, işte oteller olsun, alışveriş, her şey var. Gayet gelişmiş hastane, okul, her şey var. Ama siz eğer özel okul istiyorsanız, çocuğunuz varsa ve buraya yerleşmek istiyorsanız siz mecburen bu bölgede oturmak zorundasınız. Şu Denpasar bölgesinde veya Ubud. Hemen Ubud'a geçiyoruz. Ubud'da da özel okul var veya Ubud'dan oraya gitmek 1 saat. Yani o sizi etkilemez. Ubud yazalım. Bali'nin göz bebeği. Şimdi Ubud'un içerisi bu. Çarşı burası bak. Ama çevresi, otellerin bulunduğu yerler şu çevresi olduğu için hep yeşilliğin, ormanın içinde. Çok güzel bir bölge. Tabii Ubud, yani bir şey dememe gerek yok. Zaten bir kalite yani. Ubud'suz bir Bali düşünülemez. Bu bölgede eğer yaşarsanız buradan çocuğunuz okula gidip, özel okuluna gidip tekrar gelebilir. Veya burada da Green School var. Ubud'da bulunuyor. Orada da çocuğunuzu okula verebilirsiniz. Fiyatlar konusunda net bilgilerim yok. Bunu görüşmeniz gerekiyor. Zaten özel okullar yazarsanız orada size çıkacaktır ve bilgi alabilirsiniz. Şunu da söylemek istiyorum. Şu Uluwatu bölgesinde, burası da aynı şekilde Bali adasını gezmek istemeyen, yani tapınak tapınak işte gezecek, oraları görecek, burayı gezmek istemeyen lüks oteller, resortların çok pahalı, yani günlüğü 500 dolar, 1000 dolar lüks resortların bulunduğu oteller buralarda. Burada da yaş ortalaması yüksek, Avrupalı ve maddi olarak güçlü kişiler buraya geliyor. Hiçbir yere gitmeden burada tatilini yapıyor, 1 hafta, 2 hafta, otelden çıkmıyor. Ondan sonra havalimanına da yakın olduğu için atlıyor, tekrar gidiyor. Ama gezmeye geldiyseniz sizin burada bir işiniz yok. Ta buradan her gün baksana, ta yukarıya kadar gidilir mi? Akıl mantık işi değil ki. Değil mi? Bak şimdi siz, burası Uluwatu, burada kalsan. Şimdi her gezmek için buralara mı gidip geleceksin bir daha? Olur mu öyle şey? Hayır. Nerede kalacaksın? Ubud'da kalacaksın. Buraya gezeceksin, burayı gezeceksin, burayı gezeceksin, burayı gezeceksin. Yani ortada bir yerde olacaksın. Her zaman söylüyorum, ilk geldiğinizde şu Sanur bölgesinde kalın veya işte Canggu veya kendiniz bilirsiniz. Bu bölgelerde bir yerde kalıp ilk önce buraları 3-4 gün gezip görün. Daha sonra da gerçek Bali'ye doğru yola çıkın ve Ubud'a gelin ve Ubud'un üst taraflarını ve tabi bu tarafları da gezmeyi ihmal etmeyin. Burada çok güzel şelale, 20 tane büyük şelale var Bali'de. Eğer ilginizi çekiyorsa çocuklarla da gidebileceğiniz aktiviteler de var. Veya çiftler, balayı çiftleri olsun. Burada yapabileceği bir sürü aktiviteler var. Sizlere böyle bir video hazırlamak istedim. Haritanın başında bilgisayarda açtım. Sizlere şöyle Bali hakkında biraz bilgi vermeye çalıştım. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki videolarda yine görüşmek üzere. Videoyu beğenip yorum yaparsanız çok sevinirim. Bir sonraki videolarda yine görüşmek üzere. Saygılar, sevgiler. Onu derler biz bekler, gezip de görelim dünyalar. Herkes bizden bir yer var, gel ve tadını çıkar. Yıllar beni yollara koydu, ben tamamladım durdum gel. Yok yok bize hiç engel. Yol arkadaşım olsan ki zaten böyle güzel her şey.